Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Tuğba Hanım'la birlikteyiz ve kendisiyle alışkanlıklar konusunu konuşacağız. Ama öncesinde kendisini kısa bir tanıtmak isterse bize nasıl anlatır? Oradan başlayalım. Evet, merhabalar. Ben 12 yıldır çeşitli Anadolu liselerinde edebiyat öğretmenliği yapıyorum. Bununla beraber de yaklaşık 7 yıl belki geçti. Global bir sürekli eğitim programını takipçisiyim. Burada daha çok iletişim ve liderlik becerileri ve girişimcilik üzerine bir eğitim. Belki de oradaki farkındalıklar, öğrendiklerim, izlediğim insanlar, dünya liderleri vesaire beni biraz koçluğa yaklaştırmış olabilir. Potansiyeline inanan biriyim. İnsanın buna borçlu olduğunu düşünen biriyim. Kendi potansiyelini gerçekleştirmeye dönük kendine borcu olduğuna inanıyorum galiba. Geçenlerde böyle bir ifade çıkmıştı ağzımdan. Koçluk da bu şekilde, yani 2 yıldır Semrin İK'dan eğitimimi aldım. Ünvanlanma ile ilgili çok henüz böyle bir acelesi olmayan, daha çok deneyime odaklanmış bir dönemdeyim şu anda. Sizle de konuştuğumuzda şey dediniz, alışkanlıklar konusunda son zamanlarda bayağı bir takığım. O konuda konuşalım dediğinizde sizi o konuya getiren kendinizle alakalı bir durum muydu? Müşterilerinizle alakalı ya da dediğiniz gibi öyle envanterlerle alakalı bir durum muydu? Yani şöyle, az önce bahsettiğim bu global eğitimin Hı hı. güzel bir kitabı Türkçe'ye çeviriyor. Türkiye'deki aslında birçok kişisel gelişim kitabının da aracısı diyebilirim. Böyle bir özel seçilmiş kitapları Türkçe'ye çeviriyorlar buradakiler için. Hı hı. Şöyle, Alışkanlıklar kitabını buradan muhtemelen bizi dinleyenlerin bir kısmı duymuştum diyecekler, görmüştüm diyecekler. İşte E, James Clear'in kitabından bahsediyoruz. evet. Yani Atomik benim alışkanlıklar. aynen atomik alışkanlıklar. Hı hı. İnsanlarda rastladığım gibi işte Instagram'da da birkaç kere karşıma çıktı. Ben de belli bir zihin haritası gibi bir şeyler çıkararak okumuştum o dönem onu. Oradan aslında yani ben de Başak Burcu olarak, yükseleni de Başak olarak bence bu benim güçlü yanım. Yani hayatı organize etmek, Evet, e, doğru tahmin. düzen oluşturmak ve Detay. ya bu kitap dedim ki ne kadar güzel anlatılmış alışkanlıklar. Evet. Yani yine tabii bu benim güçlü yanım olsa da her zaman iyi olduğum söylenemez bu konuda. Hı hı. Belki de çok fazla düzene koymanın sonucunda belli bir yüzdesinin iyi olmadığını da söyleyebiliriz. O da ayrı bir komedi aslında. Hı hı. E, Aslında bu durum kendimizden çıktığımız nokta çok kıymetli. Hani oraları da anlatalım. Bazen bazı şeye aşırı e, eğilimimiz olması ya da yeteneğimiz olması aslında onun tam ters ucunda da hareket edebilme kabiliyetimizi geliştiriyor. O da aşırı detaydan belki bir türlü adım atamamaktan kaynaklanan bir durum. Bunlar da çok kıymetli. İnsanların kendilerini aslında sentezlerken, kendilerinde derinleşirken bir baksınlar bakalım eğer en dip ucu yaşıyorlarsa neredeki tepedeki bir yerin gölgesini yaşıyorlar. O yüzden çok kıymetli söyledikleriniz. Yani ben bazen o yönümü aşırıya kaçırdığımı düşünüyorum. Olmadığı zamanlarda yaşadığım stresten dolayı diyorum bunu. Ee, öğreniyoruz yolda. Ya bu kitap bende etkili oldu Münevver Hanım. Hı hı, Ve de insanların yani tabii koçluk yaptıkça böyle çok basit görünen şeylerin bile bazen hayata geçirmekte zorlandığını gözlemlediğimde işte ne yapıyorum? Koçlukta ilk görüşmede genelde ben bir yaşam çarkı uygulamaya çalışırım, değerler, güçlü yanlar çalışırım. Yaşam çarkında zaten o hayatı ne kadar organize edip edemediği ya da nereden başlayacağı, bununla ilgili hangi aksiyon adımlarına ihtiyaç duyduğunu falan görüyorsun. hı Ve hı, yolculukta da işte 4 seans, 5 seans biri devam ettikçe bakıyorsun ki o koçluğun yol arkadaşları çok iyi geliyor. hı hı, Sonra ben bunu bir maraton, alışkanlıklar maratonu olarak tasarlayıp insanlara bir ortam hazırlamayı seçtim. 2 aydır bununla ilgili güzel şeyler oluyor bakın. hı hı. O kitaptan da o zaman esinlenerekten alışkanlıkları tarif ediyorsak nasıl bir şey? Evet, yani alışkanlık ben şöyle görüyorum. Aslında hayatın çok yüzeyinde bir şey gibi görünüyor. Ama o yüzeydeki adımlar, istikrar ya da istikrarsızlık derinleri, buzdağının görünmeyen tarafına etkiliyor uzun vadede. O yüzden ister maneviyat olsun insan, ister kariyer yolculuğu olsun. Hı hı, Örneğin bir ayın sonunda o ayı gözden geçirme alışkanlığı. Bu benim hayatıma geçirmek istediğim bu arada. hı hı, Eylül sonu olsak da buna ihtiyacım var. Yoğun bir ay geçirdim.
hı, Ya da bir yere başlarken o ayı planlamak. hı hı, E, Basit yani. Ya da günde sadece 10 dakika tek başına sessiz ve yalnız oturmanın, belki işte ilk günler bir şey olmayacak ama acaba bir ayın, 2 ayın sonunda neler olacak içeride? O manevi alan nasıl bir derinleşmeye geçecek? hı hı, O yüzden alışkanlığa dönüştüğünde en güzelini biliyorsunuz. Benim bu kitapta açıkça ifade edildiğini gördüğüm şey, insan alışkanlık oturana kadar zihninde enerji harcıyor o konuya. hı hı, Enerji kaçağı gibi. hı Ama onu alışkanlık olarak oturttuğunda, otomatikleştiğinde oh rahatlıyor. hı. Tamam, o zaman başa dönelim. Şey dediniz, alışkanlıklar aslında yüzeysel gibi görünse de çok derinleri ilgilendiriyor. O zaman görünüşe aldanmamak lazım. Alışkanlık denen şey çünkü yazarın da tarif ettiği gibi çok derinlerde otomatik hale gelmiş, öğrenilmiş ve artık yani onu bilinçsiz yaptığınız şeylere biz alışkanlık diyoruz. O yüzden Aynen. bilinçli yapmaya çalıştığımız zaman çok büyük efor harcanıyor. Şimdi son cümlede de söylediğiniz şey o aslında. Çünkü siz onu bir düzene oturtmaya çalışıyorsunuz. Onun için efor sarf ediyorsunuz. Siz ne zaman ki onu halledindiniz, ondan sonra artık o sizin rutininiz oluyor, doğalınız oluyor ve işte alışkanlık dediğimiz şeyler oluşuyor ve yazarın dediğiniz gibi kitapta çok güzel söylediği bir şey var. Milimetrik değişiklikler bile hayatınızda bir ayın sonunda, 2 ayın sonunda ya da bir yılın sonunda çok büyük değişikliklere sebebiyet veriyor. Ve hani dediniz ya, bu kendime takvim oluşturmak istiyorum diye söylüyorum ben de müşterilerime. Takvim oluşturmak çok kıymetli çünkü. Ayın sonunda bir çek yapmak ya da başında plan yapmak gibi. Ee, Onu mesela nasıl tavsiye edersiniz? Ya da siz kendinizde nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Valla nasılı aslında yolda belli oluyor. Böyle başlangıçta her şeyi %100 net, öngörülebilir yapma ihtiyacı duyuyor, görme ihtiyacı duyuyor bazılarımız. Ben o yolun esnekliğini sanki biraz daha öğrendim. Mesela ben yapabilseydim şu anki şu sıkışık haftada 1 saat, 2 saat gerçekten toprağa, ağaca dokunmaya hasretim böyle günlerdir. O benim duygularını şöyle bir gözden geçirip, hatta sesli konuştuğum birkaç seans olmuştu, kendi kendime yaptığım seans. Böyle sorular sorarak bilinçli bir kendinle konuşma şeklinde olabilir. Şu an aklımdan en doğrudan gelen yanıt bu. Çünkü kendi kendinize düşünme çok sağa sola savrulabiliyor. Ama mesela ben kendi kendime konuşarak, sorular sorarak o Eylül ayının geçtiğini, Ekim ayında nasıl tasarladığımı vesaire bir gözden geçirebilirim. Bazen ideali aslında ihtiyacım olan bir günlük bir resetlenme yani. Bir ormana gitmek ama yapamam. Ama yapamamak hani beni mağdur konumuna soksun istemiyorum. Ben de bir iki parkta otururum. Hepsi bu. Evet, onu diyecektim. Mesela böyle durumlarda olduğumuz zamanlarda kendimiz ya da işte çevremizdeki danışanlarımız, müşterilerimiz için de ben hep şu soruyu soruyorum. Tam onu yapamıyorsun. Onun müdahale ne yapabilirsin? Mesela Evet. evde sevdiğin bir çiçek bakabilir misin? Var mı ya da? Gidip ona sarılıp onu konuşabilir misin? Hı hı. İkiniz Mesela. mesela gözünüzü kapattığınız çiçeğinizle, yeşilliğinizle işte bir ormanda yürüdüğünüzü hayal edebilir misin? Hani şimdi söyleyince çok saçma gibi geliyor ama dediğiniz gibi o meditatif, o hani zihni dinginleştirmek, yeşil sonuçta yeşil. Ya da diyelim işte orada bir orman havası almak istiyorum. O zaman bir pencereyi açtığında ya da balkona çıktığında o e, şey temiz havayı aldığını hissetmek, onu içine çektiğini, işte Big Bear Breathing dediğimiz o nefes egzersizi yaptığını imagine edebilir misin mesela? Böyle dediğiniz gibi bazen koşullu mutluluklar, koşullu şartlanmalar hani hayatımızda oluyor ve sürekli kendimizden yemiş gibi hissediyoruz. Yani ben bu müşterilerimde de çok görüyorum. Kendim de bazı alışkanlıkları oturturken böyle görmüştüm. Böyle kendini hemen dediğiniz gibi kötü bir noktaya koyup ay onu da yapamıyorum, bunu da yapamıyorum, ona da vaktim yok. Okey, ona vaktim yok. Onun yerine ne koyabilirim şimdilik? O moda beni Evet. getirecek. Böyle de bir şey var. Yani aslında ideali her gün doğayla temas içinde olmak. Hı Bunu hı, hepimiz her gün yapamıyorsan bu hiç yapmayacağın anlamına gelmez. Kendini kandırma hemen devreye girebilir. Hemen vazgeçmişlik, boş vermişlik, kurban psikolojisi devreye girebilir. Ki çoğu kişi bu. Aslında. hı hı, Çoğu kişi bu.
Ben de onlara biraz acımasız hemen araya giriyorum. Sizin dediğiniz gibi hatta bazen biraz sosyal ortamlarda Selçuk. O zaman diyorum şunu yapabilirsin. Böyle. Haftada bir gün. Yani ayda 4 sefer ormana gitmiş olacaksın. Haftada bir gün gitsen. Ya da 2 sefer ormana git, 2 sefer denize git. Ne olur? Hı hı. Ve peki bu alışkanlık senin hayatına ne sokacak? Yani asıl önemli olan o. Yani işte ormana gittik ya da işte sahile gittik, yürüdük, e, köklendik, nefes aldık. Aslında bunun amacı ne? Demek ki ben olduğum yerde ana gelemiyorum. Bir şeyler ihtiyaç duyuyorum, değil mi? Aslında bunların hepsi birer pratik. Eğer siz o pratikleri, alışkanlıkları kendi hayatınıza oturtursanız, isterseniz yatağınızda yatarken bile siz o ana gelme olayını başarabilirsiniz. Yani evet, tabii ormana gitmek, deniz kenarına gitmek daha kapsamlı bir şey. Anı yaşamanın yanında başka kazançları da var. Ben böyle amacı ne dediğinde belki çok net bir cevap gelmiyor aklıma ama Hı hı. e, yavaşlatmanın çok güzel bir yolu benim için. Ben kendi kendime bir sitem oluşuyor benim içimde. Çok insanlar, çok tempo, çok meşguliyet olduğu zaman Hı hı. o yüzden tamamen içgüdüsel böyle kaçma isteği oluyor. Yapabildiğim kadar yapıyorum dediğim Çok, gibi. çok güzel bir yere dokundunuz. Aslında derdiniz kaçma isteği. O kaçtığımız şey ne mesela? Orayı irdelesek. Gerçekten kaçtığınız yerde kaçmış oluyor musunuz? Güzel soru. Yani e, yavaşlamakla ilgili son 1-2 yıldır sık sık aklıma geliyor. Bazen ben kendim de koçluk alırken bunu masaya yatırdığım oldu. Hı hı. E, Hızlı bir şekilde çok fazla şeyi yapmak mı? Bu evin düzeni de olabilir, işler olabilir, yeni girişimler olabilir. Yoksa daha yavaş fark ederek yaşamak mı? Bazen bunu yapıyorum. Sonra da diyorum ki yani sonuçta özellikle koçluk 2 yılı geride bıraktım yolun başı. Dolayısıyla bu yoğunlukla barışık olmayı sanki seçmeliymişim gibi geliyor mesela kendi adıma. Hı hı. O yüzden kim olduğumuz, hangi dönemde olduğumuz, bu sürecin ne kadar devam edeceği de önemli. Hı hı. Yani bence bu bizim farkındalıkta olan kişiler şehir hayatında, normal günün akışında da biraz yavaşlayarak daha meditatif bir gün geçirme ihtimalimiz var. Evet. İlla ki. Hı hı. Ama e, dediğim gibi dönemimize var. Mesela sizin tecrübeniz 5 yıl. Hı hı. Belki siz öyle bir istediğiniz ritmi yaşıyorsunuz ama herkesin farklı. Hı hı. Ama işte biz de bugün alışkanlıkları konuşuyoruz ya, alışkanlıklarda aslında e, insanın istediği şeyi alışkanlığa dönüştürememesinin en büyük sebeplerinden biri kendi kendine caydırıcılar olması. Hı hı. O yüzden o caydırıcılara uyanık olmak çok kıymetli. O caydırıcılar varsa, okey ben de başka bir zihin kalibrasyonu yapıp onun yerine tamam sen bunu caydırıyorsun ama ben onun yerine bunu koydum. Hadi bakalım ne yapacaksın deyip aslında benim çok üstüne durdu bu zihin kalibrasyonunu. Bunu yapa yapa azıcık da olsa ayarları değiştire değiştire gerçekten mindset'i değiştirebiliyoruz. Zaten önemli olan da o, değil mi? Evet. Yani. Yani ne bileyim bir metropolün içinde o basıncın altında da ben inanıyorum daha meditatif yaşanabileceğini. Böyle yaşayanlar da ben duyuyorum. Hı hı. Yerdeki trafik önemli çünkü. Aynen çok güzel bir şey söylediniz. O içerideki ya da o zihindeki o trafiği, o hızı yavaşlatabilmek, durdurabilmek. Bunlar için de işte o alışkanlıklar, tekrar geri geliyoruz oraya. Çok kıymetli. Her şeyin bir zamanlı olması, bir rutine oturması, hiçbir şeyin üst üste birikmemesi. Çünkü bugün yapmanız gerekeni bugün yapıyorsanız o yarına sarkmayacak. Ama bugün yapmazsanız yarın, bugün ve yarınkini yapıyorsunuz. O her neyse işte o bir nefes almaksa nefes almak, meditasyonsa meditasyon ya da bir dosyaysa bir dosya gibi. Herkes kendi hayatına onu hani çekip düşünsün. O yüzden ben geçen de bir ertelemeyle alakalı video yapmıştım. Orada da bahsettiğim şey aslında bazen de hayatımıza geçirmeye çalıştığımız alışkanlıklardan, onların sorumluluklarından korkuyor olabiliriz. Yani bir başarısızlık korkusu, yani başkalarından eleştiri alma korkusu. O yüzden ayak sürüyor ve yapamıyor gibi de oluyoruz. Buralara da bakmak lazım. Acaba ben istesem yaparım ama yaparsam gelecek olan eleştirilere katlanmamak için belki de yapmıyorum.
siz hangi konumdasınız diye bakmaları çok kıymetli olur dinleyenlerin. Ya sağlık konusunda ya kilo vermek mesela. Ben şu maratonda ben kadınlarla çalışıyorum. Kilo vermek çok kişinin isteği. Hı hı. Hemen sonuç alınacak bir konu değil. Değil. Yani Kendimden biliyorum, değil. kilo birikmiş, istiyor ki bir ayda bir sonuç alsın. Hı hı. Ee, Dediğiniz gibi başkalarıyla paylaşacak. Onlar da hadi ne oldu, ne yaptın, ne ettin? Yani sormaya. Zaten aşağıya çekmeye meyilli Hı insan. Onun için aslında yaptığımız sohbetlerde bazen bu da ortaya çıkıyor. O zaman kimseyle paylaşma noktasına geldiğimiz oluyor yani. Sen diyete giriyorsun. hı. Belki en yakınına ya da işte atıyorum. Sen sadece şimdilik un ve şekeri çıkarıyorsun hayatına. Sadece en yakınların bilsin. Ailen sana destek olacak. Hı hı. Dediğimiz gibi şey de çok var yani. Ya hep ya hiç. Hı hı. Mesela üzülüp denk geldim ben böyle. 2 aydır maratonda. Başlıyorum ama bırakıyorum, yarım bırakıyorum. Hı hı. Yani yarım bıraktığında muhtemelen benim anladığım şöyle bir psikolojiye giriyorlar. Ya bitti işte bak yapamadım. 2 gündür bozuldum. Hı hı. Tamam hemen başla. Kitap diyor ki bütün emeğinizi çöpe atmayın. Hemen yeniden bak. Evet. Yani bu girişimcilerde de böyledir. Düşüp düşüp kalkarlar. Hı hı. Hı hı. Aynen. Bir sürü sıkıştığımız görüşme yaptık. Hala da olacak yani sıkıştığımız anlar. Hı hı. Öğrenci, yani matematikte ben kaç kere moral bozukluğu, tıkanma yaşadım. Sonra bir patladı böyle düzeldi, yükseldi notlar. Hı hı. Hayat böyle. Evet. Ve çok Haklı. kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Bıraktığınız yer aslında başladığınız yer değil. O yüzden tekrar başladığınızda kendinizi baştan başlıyor gibi hissetmemek de aslında çok güzel bir duygu durumu. Siz en başta değilsiniz. Bir yere geldiniz, orada biraz durdunuz, nefeslendiniz ve bu gerçekten çok normal. Herkes mola alabilir. Durmadan soluksuz yürümek zorunda değiliz hiçbirimiz. Ama orada durup bir nefes alıp tekrar ilerleyebiliriz. Çünkü bunu sonuçta biz ne için yapıyoruz? Kendimiz için yapıyoruz, değil mi? Kimse için yapmıyoruz. Aynen. Yaptığımız şey kendimiz içinse, çünkü bazen çevrenin baskısıyla da yapılan şeyler var. Hani eğitim, ailen istediği için alabilirsin. Ya da bazı kalıplara girebilirsin çevrenin, kültürünün verdiği şeylerle. O yüzden aslında belki de alışkanlık edinmeye çalıştığımız şey gerçekten kendi isteğimiz olan bir şey mi? Yoksa çevrenin bize dayattığı bir şey mi? O konuya da bir bakmak lazım. Ya bir de şimdi çok değerli insanlar izliyor olacak eminim ki kanalınız çok güzel. Teşekkür Şöyle bir şey, biz ben bu yol arkadaşlığını en çok koçluk benim gözüme soktu. ederim. Bir şey çalışırken yol arkadaşı. Evet. Sosyal yönü güçlü olan bir insan olarak yani kendimi fark ediyorum. Ne olursa olsun birileriyle öğrenmek, konuşarak, sesli düşünerek gitmek, beraber yapmak falan alışkanlıklarda müthiş olduğunu gördüm. Yani uygun bir ortamı sağlamaktan kastım en önemlisi de o bir grubun WhatsApp'ta, haftada bir işte Zoom'da. Yani şimdi izleyenler mesela bunu kendilerine uyarlayabilirler. 3 kişi, hatta tek bir kişi bile yeter. Ben mesela nefes terapisi almıştım ve her gün işte 5 dakika yap dedi yapmadım. Her gün 5 dakika kendi transformer nefes yap. O sırada arkadaşım da yoga, Kundalini yogaya başlamışlardı ve 40 güne tamamlamamız gerekiyor bunu demişti. Ayşe dedi, var mısın? Partner olalım. Ben de dedim her gün 5 dakika nefes çalışacağım. Biz onlar her gün yatmadan, yani ben 2-3 kere hatta yapamadım. Çok yorgun. Akşam yığılmış oldum falan 2-3 kez. O benden çetin çıktı. Biz her gün birbirimize haber veriyorduk. Meditasyon tamam, nefes tamam. Her gece yatmadan. Evet. Ya bu yol arkadaşlığı da çok güzel. Hatta birbirimizi motive etmek için şöyle bir şey yaptık. Hadi dedik 40 günün sonunda birbirimize ufak birer hediye alalım. Bu da bunun Harika. Ödül olsun o da. Evet, doğru. kendimizi Yani ilk başlarda eğer kendi kendimize bir disiplin kuramıyorsak, öz disiplin sahibi değilsek, birileriyle birlikte bu yola çıkmak ve birbirimizi bu konuda teşvik ediyor olmak çok kıymetli. Hiç kimseyi bulamasanız da artık WhatsApp'ın şeyi var. Kendi kendine mesaj at. Şeyini çıkarmışlar. Kalk, yürüyeceksin, kalk, nefes alacaksın gibi kendilerine komut verebilirler. İlginç olabilir. söylemek istiyorum. Yani herkes disiplinli olmak zorunda değil arkadaşlar. Hani ben
Şimdi çok haşarı bir sınıfım var benim. Rehberlik yaptığım bir sınıf. Edebiyat öğretmeniyim demiştim ama bir de rehberlik yaptığımız sınıf var her birimizin. Hı hı. Yani bakın 3 tane falan öğretmenleri var herhalde. Sadece benim dersimde bir de başka bir hocaları daha var. Onların dersinde o bitirim öğrenciler konuşmuyorlarmış. O zaman bir tek doğru düzgün derse odaklanmaya çalışıyorlar o da tabii. Ee, Ya bu benim tabiatımda ben başladığımdan beri yani disiplin, otorite şu bu biraz işte gerektiği zaman ayarlayabilmek. Ama bu herkes de yok. Bakın yani 15 öğretmenden 2 kişiden biriyim. Diğerlerin yani herkes de olmayabilir. Hı. Kendi hayatımızdaki o disiplin şey de aynı şekilde yani kendimize gösterdiğimiz o sıkı duruş herkes de olmayabilir. Evet. Ve bu kitapta daha önce bizim burada verdiğimiz örnekler de insanlara birer tüyo olsun. O Evet. kitap olabilir, başucu kitabı olabilir. O yüzden ben disiplinli değilim diye kimse üzülmesin. O sadece senin çok güçlü bir yanın değildir. Hepsi bu. Hı hı. Ama bazı şeyleri tamamlamak için işte rutinlere ihtiyacımız var. Alışkanlıklar dediğimiz şeylere. Kendimizde olmasa da çevremizden zaten koçluk, mentörlük dediğimiz e, hizmetler bu yüzden çok kıymetli. Bizi bir yola sokması için hani illa bir arkadaşımız olmayabilir ama bir koçla, bir mentörle de çalışabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bir şey gibi oldu bu hani hiç soru cevap yoktu ve sohbet şeklinde yapıyoruz zaten biz bütün programları. Kendi kendimizi de böyle bir öz eleştiri yapar. Kendimizden derinleşir örnekler verir gibi de oldu. Bence çok kıymetli oldu. Eklemek istedikleriniz varsa onları Çok da teşekkür alayım. ederim. Ee, Yani eklemek ne olabilir? Şöyle aslında rutinle alışkanlık arasında küçük bir şey yapacaktım, farkı söyleyecektim. Alışkanlık tek bir şey hakkında söylenebilen bir terim ama rutin belli alışkanlıklar, gün içinde belli bir alışkanlıklar, bir akış anlamına geliyor daha çok. Mesela bir rutini ortaya koyup işte sabah şöyle, öğlen böyle, akşam da işte spor, koşu her şeyi mükemmel çizip de yarım yamalak yapmak yerine belki bunların içinden bir alışkanlık. Belki bazıları için istikrarlı olmak öncelik olabilir. O zaman tek bir alışkanlıkla başlayabilirler. 21 gün sonra ikinciyi koyabilirler yanına. Bu da kendine öz şefkattir. Kendine kıza kıza illa bu rutini yapacaksın değil, kendine sabır göstererek küçük ilerlemelerle evet ya ben istikrarlı olabiliyorum. Ben bir alışkanlığı hayatıma geçirdim. O zaman ikinciyi de yapabilirim diye ilerlemek. Evet, çok güzel bir şey söylediniz. Öz şefkat ve kendine de başkalarına gösterdiğin kadar saygı ve sevgi gösteriyor olmak çok kıymetli bu yolda ve dediğiniz gibi hepimizin çok güçlü olmak zorunda değiliz. Yani bir hani derler ya koltuk altına bir sürü karpuzu koymaya gerek yok. Belki sadece iki elimle bir tanesini taşıyor olabilirim. Ve bu da benim kendi yapım olabilir. O da çok kıymetli. Ama kitapta da şunu söylüyor. Durmamak. Bir şekilde minik adımlarda olsa atabiliyor olmak. Atomik dediği noktada yani görünmeyecek kadar küçük bir e, yön değişikliği değil mi? Bizi Evet, sonradan atom nereye getiriyor? küçücük bir şey. Ya. Teşekkür ederim Tuğba Hanımcığım. Çok güzel bir sohbet oldu. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.